Almanya denince ilk aklınıza ne geliyor? Yüksek yaşam standardı, yüksek maaşlar, temiz şehirler. Sizce öyle mi? Hadi gelin birlikte bakalım. Herkesin rahatça yaşadığı zengin bir ülke mi? Ben de buraya ilk geldiğimde tam olarak böyle düşünüyordum. Sosyal medyada gördüğümüz görüntüler, tertemiz sokaklar, son model arabalar ve güçlü ekonomi insana adeta kusursuz bir ülke izlenimi veriyor. Ancak burada biraz zaman geçirince işin görünen kısmıyla gerçek kısmının aynı olmadığını fark etmeye başlıyorsunuz. Çünkü Almanya'da hayat sadece yüksek maaşlardan ibaret değil. İnsanların her ay ödediği yüksek kiralar var, market fiyatları var. İş bulma sürecinin zorlukları var ve çoğu kişinin hiç konuşmadığı bazı gerçekler var. Bu videoda Almanya'daki gerçek yaşamı birlikte inceleyeceğiz. Maaşlardan kiralara, çalışma hayatından ekonomiye kadar her şeyi konuşacağız. Ve videonun sonunda doğru Almanya'nın neden bu kadar güçlü bir ülke olduğunu da anlayacaksınız. Ama önce en temel soruyla başlayalım. Almanya'da yaşam gerçekten nasıl? Almanya'da havaalanından çıktığınızda ilk dikkatinizi çeken şey tertip ve düzen oluyor. Trafik daha sakin, toplu taşıma daha planlı ve insanlar günlük hayatlarını belirli kurallara göre sürdürüyor. İlk zamanlarda bana en ilginç gelen şey sessizlik olmuştu. Özellikle akşam saatlerinde birçok mahallede neredeyse hiç ses duymuyorsunuz. Türkiye'deki canlı sokak kültürüne alışkın biri için bu durum başta biraz garip gelebilir. Ancak zaman geçtikçe bu düzenin hayatı kolaylaştırdığını fark ediyorsunuz. İşe gitmek, alışveriş yapmak ve resmi işlemleri halletmek genellikle daha öngörülebilir oluyor. Fakat Almanya'da yaşamın gerçekten rahat olup olmadığını belirleyen şey bu düzen değil. Asıl belirleyici olan şey kazandığınız paranın ay sonunda size ne kadar kaldığı. Çünkü Almanya'nın dışarıdan görünen zengin görüntüsünün arkasında oldukça yüksek yaşam giderleri bulunuyor. Peki insanlar her ay ne kadar harcıyor? Şimdi Almanya'daki yaşam maliyetine bakalım. Almanya'da yaşam maliyeti son yıllarda ciddi bir şekilde artış gösterdi. Özellikle enerji fiyatları ve enflasyon birçok insanın bütçesini etkiledi. İlk geldiğim dönemlerde market alışverişinin daha uygun olduğunu hatırlıyorum. Bugün ise birçok kişi markete gitmeden önce indirim kataloglarını takip ediyor. Çünkü küçük görünen fiyat farkları ay sonunda önemli rakamlara dönüşebiliyor. Bir kişinin aylık giderleri yaşadığı bölgeye göre değişse de kira dışında market, ulaşım, telefon, internet ve sigorta gibi masraflar bütçede önemli yer tutuyor. Dışarıdan bakıldığında yüksek maaşlar dikkat çekiyor ancak giderler de aynı şekilde yüksek. Bu yüzden Almanya'da önemli olan ne kadar kazandığınız değil, ay sonunda ne kadar para biriktirebildiğiniz ve yaşam maliyetini etkileyen en büyük kalem ise hiç şüphesiz konut masrafı. Peki Almanya'da ev kiraları gerçekten anlatıldığı kadar yüksek mi? Almanya'da insanların en çok konuştuğu konuların başında kira fiyatları geliyor. Özellikle son yıllarda kiralık ev bulmak birçok bölgede ciddi bir mücadele haline gelmiş durumda. Bazı ilanlara onlarca hatta yüzlerce kişinin başvurduğunu görmek mümkün. Bir arkadaşım ev ararken tek bir daireyi görmek için uzun bir sırada beklediğini anlatmıştı. İlk duyduğumda şaşırmıştım ama zamanla bunun oldukça yaygın bir durum olduğunu öğrendim. Kira fiyatları bölgeye göre değişse de birçok insan gelirinin önemli bir kısmını konuta ayırıyor. Bu nedenle Almanya'da iyi bir gelir elde etmek kadar uygun bir ev bulmak da büyük önem taşıyor. İnsanlar yüksek kiralara rağmen burada yaşamaya devam ediyor. Çünkü maaşların da güçlü olduğu düşünülüyor. Peki gerçekten öyle mi? Almanya'da çalışan biri ne kadar kazanıyor? Şimdi asgari ücret konusuna bakalım. Almanya denince ilk akla gelen şeylerden bir tanesi de yüksek maaşlar. Özellikle Türkiye'den bakıldığında rakamlar oldukça etkileyici görünebiliyor. Ancak maaş değerlendirilirken tek başına rakama bakmak yanıltıcı olabilir. Çünkü önemli olan kazandığınız paranın satın alım gücü. Burada birçok çalışan asgari ücret seviyesinde veya ona yakın gelirlerle çalışıyor. İlk bakışta maaş yüksek görünse de kira, sigorta ve diğer giderler düşüldüğünde tablo değişebiliyor. Yine de Almanya'nın avantajlarından biri çalışan haklarının oldukça güçlü olması. Çalışma saatleri, izin günleri ve sosyal haklar birçok kişi için önemli bir güvence sağlıyor. Fakat yüksek maaş tek başına yeterli değil. Önemli olan o maaşı kazanabileceğiniz bir işe sahip olmak. Peki Almanya'da çalışmak gerçekten nasıl bir deneyim? Almanya'da çalışma hayatı plan ve düzen üzerine kurulu. İlk dikkatimi çeken şey insanların iş saatlerine olan bağlılığı olmuştu. Mesai başladıysa çalışılır, mesai bittiyse özel hayata dönülür. Bu denge birçok kişi tarafından oldukça önemseniyor. Türkiye'de sıkça karşılaşılan fazla mesai kültürü burada her sektörde aynı şekilde görülmeyebiliyor. İnsanlar boş zamanlarına değer veriyor ve bunu korumaya çalışıyor. İş ortamlarında kurallar daha belirgin.
Herkesin sorumluluğu belli ve süreçler genellikle sistematik ilerliyor. Bu durum bazı insanlar için rahatlatıcı olurken bazıları için fazla resmi gelebiliyor. Ancak Almanya'da çalışmanın en önemli taraflarından biri iş bulabilmek. Peki iş imkanları gerçekten anlatıldığı kadar fazla mı? Almanya'nın dünya genelinde öne çıktığı konuların başında yaşam standardı ve yaşam kalitesi geliyor. Almanya uzun yıllardır Avrupa'nın en büyük ekonomilerinden biri olduğu için iş imkanları konusunda sıkça gündeme geliyor. Özellikle teknik meslekler, sağlık sektörü, lojistik ve bazı sanayi alanlarında çalışana ihtiyaç devam ediyor. Fakat birçok kişinin düşündüğü gibi ülkeye gelir gelmez herkesin kolayca iş bulduğu bir ortam maalesef yok. Dil bilgisi, mesleki yeterlilik ve deneyim büyük önem taşıyor. Bazı sektörlerde Almanca bilmek neredeyse zorunlu hale geliyor. Yine de doğru becerilere sahip kişiler için fırsatlar bulunabiliyor. Bu yüzden Almanya birçok insanın kariyer planlarında yer almaya devam ediyor. Ancak sadece iş imkanları bir ülkeyi yaşanabilir yapmaz. Asıl soru şu: buradaki yaşam kalitesi gerçekten bu kadar yüksek mi? Alman ekonomisi Avrupa Birliği'nin en büyük ekonomisi olarak kabul ediliyor. Şehirlerin düzeni, sağlık sistemi, ulaşım altyapısı ve sosyal hizmetler insanların günlük yaşamını kolaylaştırıyor. Birçok bölgede parklar, yürüyüş alanları ve yeşil alanlar dikkat çekiyor. İnsanlar hafta sonları doğada geçirmeyi seviyor. Ayrıca güvenlik hissi de yaşam kalitesini arttıran önemli unsurlardan biri. Ancak yaşam kalitesi herkes için aynı anlama gelmiyor. Kimisi için yüksek gelir önemliyken kimisi için sosyal çevre daha değerli olabiliyor. Bu yüzden Almanya'nın yaşam kalitesini değerlendirirken sadece rakamlara bakmak yeterli değil. Peki burada yaşarken insanın karşılaştığı gerçekler neler? Şimdi biraz da Almanya hakkında az konuşulan konulara bakalım. Almanya hakkında dışarıdan bakınca oluşan algıyla gerçek hayat arasında bazı farklar bulunuyor. Örneğin birçok kişi herkesin çok zengin olduğunu düşünüyor. Oysa burada bütçe hesabı yapan, tasarruf etmeye çalışan milyonlarca insan var. Bir diğer gerçek ise bürokrasi. Bazı işlemler beklenenden daha yavaş ilerleyebiliyor ve resmi süreçler zaman alabiliyor. Ayrıca Almanların soğuk olduğu yönündeki düşünce de her zaman doğru değil. İnsanlar ilk etapta mesafeli görünse de zamanla oldukça samimi ilişkiler kurabiliyor. Kısacası Almanya ne kusursuz bir ülke ne de anlatıldığı kadar kötü. Fakat bu ülkeyi özel yapan başka bir şey var. Peki Almanya neden bu kadar zengin? Almanya'nın zenginliğinin temelinde güçlü üretim kültürü bulunuyor. Ülke yıllardır sanayi, mühendislik ve teknoloji alanlarında dünyanın önde gelen merkezlerinden biri. Burada dikkat çeken şey sadece büyük şirketler değil, aynı zamanda binlerce orta ölçekli işletme de ekonomiye ciddi katkı sağlıyor. Kaliteli üretim anlayışı uzun yıllardır Alman markalarına dünya çapında güven kazanmasını sağlamış durumda. Eğitim sistemi ile sanayi arasındaki bağlantı da ekonomik başarının önemli parçalarından biri. Ancak bu başarı sadece şirketlerle açıklanamaz. Asıl büyük resmi görmek için Almanya ekonomisine yakından bakmak gerekiyor. Otomotivde makine üretimine, kimya sektöründen teknolojiye kadar birçok alanda güçlü bir üretim kapasitesine sahip. İhracat ekonominin en önemli unsurlarından biri. Dünyanın birçok ülkesine Alman ürünleri gönderiliyor. Ancak son yıllarda enerji maliyetleri, küresel rekabet ve ekonomik yavaşlama gibi konular Almanya'nın da gündeminde yer alıyor. Yani ekonomi güçlü olsa da her şey kusursuz değil. Yine de Almanya bugün hala milyonlarca insanın yaşamak ve ziyaret etmek istediği ülkeler arasında bulunuyor. Peki bir turist gözüyle Almanya nasıl bir yer? Eğer Almanya'yı ziyaret etmeyi düşünüyorsanız sizi oldukça farklı deneyimler bekliyor. Tarihi şehirler, düzenli sokaklar, kaleler, müzeler ve doğal güzellikler ülkenin dört bir yanında karşınıza çıkıyor. Sadece turistik noktaları değil, günlük yaşamı gözlemlemek de oldukça ilginç olabiliyor. Bir kafede oturup insanları izlemek bile size ülke hakkında birçok şey öğretebiliyor. Almanya'nın en güzel taraflarından biri farklı yaşam tarzlarını aynı anda görebilmeniz. Modern şehirler, tarihi bölgeler ve sakin kasabalar birbirine oldukça yakın. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Siz Almanya hakkında ne düşünüyorsunuz? Yaşamak ister miydiniz? Yoksa sadece gezmek için mi tercih ederdiniz? Düşüncelerinizi yorumlarda mutlaka paylaşın. Hepsini merakla okuyorum. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi unutmayın. Avrupa'daki yaşam, fiyatlar, gerçek hayat hikayeleri ve farklı ülkelerden ilginç içerikler için kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.